Anne YouTube kanalımdan hepinize sevgiler, selamlar sevgili arkadaşlarım. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yine nefis bir tarifle geldim. Kat kat ve yumuşacık muhteşem bir poğaça tarifi yapacağız bugün. Malzemelerimi de yanıma hazırladım ve hemen poğaçamın yapımına geçmek istiyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. 1 su bardağı ılık sütümü yoğurma kabıma alıyorum. Ve 1 su bardağı ılık suyumu da üzerine ekliyorum. Suyun ve sütün ılık olması önemli. 1 paket kuru mayamı da üzerine ekledim. Ve 1 yemek kaşığı şekerimi de ekledikten sonra bütün malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Ve üzerine 2 tane yumurtamı ekliyorum. Sarılarını üzerine sürmek için kenara ayırdım. Ve şimdi önceden elemiş olduğum unumu azar azar karışımımın üzerine ekliyorum. Şöyle 1 tatlı kaşığı tuzumu da unun üzerine ekledim. Ve bütün malzemelerimi karıştırmaya başlıyorum. Hamurum biraz kıvam aldıktan sonra spatulamı kenara alarak hamurumu elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğururken toplamda 5 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Ununuzu elinize yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamur elde edinceye kadar kontrollü bir şekilde eklemeniz gerekiyor. Hamurumu artık güzelce toparladım. Üzerini bir streç filmle kapatarak ve temiz de bir bezle kapatarak oda sıcaklığında 1 saat dinlenmeye bırakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamurum çok güzel bir şekilde kabardı. 2 katına çıktı. Şimdi hamurumu masama alıyorum ve maya kokusu çıkması için şöyle bir toparlıyorum. Toparlamış olduğum hamurumu 4 eşit parçaya bölüyorum. Ve bölmüş olduğum hamur parçalarımı bezeler haline getiriyorum. Şimdi diğer bezelerimi kenara kaldırıp üzerini kapattıktan sonra hemen altını üstünü unlayıp ilk bezemden başlayarak bezelerimi açmaya başlıyorum. Böyle bir merdane kullanarak bezelerimi açmaya başlıyorum. Bezelerimi çok fazla büyütmüyorum. Tatlı tabağı büyüklüğünde açmış olduğum bezeme şöyle 60 gram tereyağımı erittim. Ve arasını güzelce yağlıyorum. Hamurumu altına un serptiğim servis tabağıma alıyorum ve kenara kaldırıyorum. Ve hemen diğer bezelerimi de aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Ve bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden herkesten önce haberdar olmuş olursunuz. Ve yorum kısmına benim için küçük de olsa bir yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Bütün bezelerimin arasını yağlayarak üst üste katladım. Ve bu şekilde temiz bir poşetle kapatarak buzdolabında 1 saat hamurumu dinlenmeye bırakıyorum. Bezelerimi buzdolabından çıkardım. Ve altına biraz un serpiştirerek bezelerimi masamın üzerine alıyorum. Ve elimle biraz büyüttükten sonra merdanemle açmaya başlıyorum.
Bezemi istediğim büyüklükte açtıktan sonra yaklaşık 1 yemek kaşığı tereyağını üzerine güzelce sürüyorum. Hamurumu her tarafına gelecek şekilde güzelce yağladıktan sonra poğaçamın iç harcını üzerine gezdiriyorum. Ben bugün poğaçalarımı peynirli yapmayı tercih ettim. Sizler dilerseniz farklı iç harçları ile veya sade olarak da poğaçalarınızı hazırlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi yapımı gerçekten çok kolay. Ve peynirimi yerleştirdikten sonra üzerine biraz da kaşar peyniri serpiştiriyorum. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemelerimi detaylı olarak açıklama kısmına ekliyor olacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Poğaçamın iç harcını da yerleştirdikten sonra uzunlamasına olacak şekilde içe doğru rulo şeklinde sarmaya başlıyorum. Sardıktan sonra ucunu elimle bu şekilde kapatıyorum ve hamurumu düzeltiyorum. Şimdi arkadaşlar rulo haline getirmiş olduğum hamurumu böyle bir ip yardımıyla kesiyorum. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum. Bütün hamur parçalarını aynı şekilde ipimle kesmeye devam ediyorum. Poğaçamın kat kat ve düzgün görüntüsünü bozmamak adına keserken bıçak yerine ipi tercih ettim. Sizler de bu yöntemle keserseniz poğaçalarınızın şekli daha harika görünecektir. Ve hepsini aynı şekilde toplamda 12 eşit parçaya bölüyorum. Poğaçalarımın hepsini tepsiye aldıktan sonra üzerini temiz bir bezle kapatıyorum ve 20 dakika tepsi mayasına bırakıyorum. Poğaçalarım artık güzel bir şekilde kabardı. Ben de ayırmış olduğum yumurta sarılarının üzerine 1 tatlı kaşığı sütümü de ekledim ve karışımımı poğaçalarımın üzerine güzelce sürüyorum. Bu arada fırınımı da ısınması için alt üst ayarda 200 derecede ayarladım. Poğaçalarımın yumurta sarılarını sürdüm ve artık pişmesi için fırınıma götürüyorum. Arkadaşlar poğaçalarım fırından çıktı. Gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde kızardılar. Gerçekten nar gibi kızardılar. İç dokusunu da sizinle paylaşıyorum. Kat kat ayrılan yumuşacık muhteşem bir poğaça tarifi oldu. Bu poğaçayı mutlaka yapmalısınız arkadaşlar. O kadar güzel oldu ki hem görüntüsüyle hem yumuşaklığıyla görmüş olduğunuz gibi içi de tel tel kat kat ayrılıyor. Denediğinizde pişman olmayacağınız harika bir poğaça tarifi oldu. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına benim için yorum bırakırsanız çok sevinirim. Böylelikle bir muhteşem tarifimin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Bir sonraki videomda da görüşmek dileğiyle.
Hepiniz sevgiyle kalın, hoşça kalın.